Renault Zoe ile birlikte Alaçatı'dayız. Elektrikli otomobillere büyük yatırım yapan markaların başında gelen Renault, Fluence ZE ve Twizy'den sonra Zoe'yi de satışa sundu. Bakalım tamamen elektrikli olan Zoe, içten yanmalı motorlu araçlara rakip olacak özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Yuvarlak ve akıcı dokunuşlarla şekillendirilen Zoe, diğer tüm yeni Renault modellerinde olduğu gibi büyük logoya sahip. Kısık bakışlı farlar ve gamzeleri andıran ledler Zoe'nin sevimli görünmesinde etkin rol oynuyor. Mavi krom logolar, mavi efektli camlar ve mavi stop lambaları ise Zoe'nin elektrikli otomobil kimliğini vurguluyor. Kupe formlu Zoe'nin arka kapıları Clio'da olduğu gibi C sütununa gizlenen açma kolları vasıtasıyla açılıyor. Zoe'nin kabini elektrikli bir otomobilden beklenecek şekilde sade tasarlanmış. Direksiyon simidini, A-Link multimedya ekranını ve klima kumandalarını zaten Clio'dan tanıyoruz. Direksiyonun üstündeki mavi krom logo ve torpidonun üstündeki krom çıta elektrikli otomobil vurgusunu arttırıyor. Kolay anlaşılır dijital gösterge panelinden hem pilin durumunu takip edebiliyorsunuz hem de kat edebileceğiniz mesafeyi, ortalama tüketimi ve anlık tüketimi de görebiliyorsunuz. Aracın zeminine yerleştirilen piller neticesinde koltukların yükseklik ayarı sunulmuyor ama direksiyonun hem derinlik hem de yükseklik ayarının olması ideal sürüş pozisyonunu ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ayrıca yüksek oturma pozisyonu sayesinde yola hakim görüş açılarınız var. Önde sunulan yaşam alanı iyi, arkada da iyi diz ve yüksek tavan sayesinde iyi baş mesafesi sunuluyor. 338 litrelik bagaj hacmi Clio'nun yükleme hacminden bile daha büyük. Gelelim Zoe'nin motorine ve sürüş özelliklerine. Zoe 88 beygir güç ve 220 Nm tork üreten elektrikli bir motora ve tek oranlı otomatik bir şanzımana sahip. Elektrikli motor maksimum torkunu ilk kalkış esnasından itibaren tekerleklere ilettiği için özellikle şehir içinde çok atak bir sürüş karakteri sergiliyor Zoe. Enerji geri kazanımlı frenler ilk başta biraz alışkanlık gerektiriyor ama otomobili kullanmaya alıştıktan sonra fren pedalını neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. Çünkü zaten ayağınızı gazdan çektikten sonra otomobil bu enerji geri kazanımı için otomobili yavaşlattığından dolayı fren pedalına ihtiyaç duymadan çok rahat bir şekilde otomobili yavaşlatabiliyorsunuz. Güncel Clio'nun altyapısının güçlendirilmiş hali olan Zoe, süspansiyon konforu anlamında sınıf beklentilerini karşılayacak düzeyde bir yapıya sahip. Hatta benim kullandığım güzergahta aldığım izlenimler süspansiyonların Clio'dan daha konforlu olduğu yönünde. Gelelim her zaman olduğu gibi merakla beklediğiniz yakıt tüketimi konusuna. Fakat bu sefer size bu aracın 100 kilometrede ortalama kaç litre yakıt yaktığını söyleyemeyeceğim. Çünkü bu elektrikli bir otomobil. Fabrika verileri Zoe'nin pilleri tam şarjlıyken 210 kilometre mesafe kat edebileceğini söylüyor. Fakat günlük kullanımda yaklaşık 100-150 kilometrelik gerçek menzil değerine ulaşabiliyorsunuz. Ben Zoe ile buluşup direksiyonu başına geçtiğimde bana tam şarjlı bir şekilde 128 kilometre mesafe kat edebileceğim gösteriliyordu yol bilgisayarında. Aracı İzmir'den Çeşme'ye kadar kullandım ve 95 kilometrelik mesafe kat ettim. Şu an hala yol bilgisayarında bana 40 kilometrelik menzilim olduğu gösteriliyor. Bu iki rakamı topladığımız zaman 135 kilometrelik bir değer ortaya çıkıyor. Bu da aslına bakarsanız Zoe'nin normal şartlarda bu rakamı kolaylıkla yakalayabileceği anlamına geliyor. Piller alınan akıma bağlı olmak şartıyla yarım saatle 9 saat arasında değişen bir süreçte şarj edilebiliyor ve oldukça ucuza geldiğini de söyleyebilirim. Kullanım maliyetleri anlamında Zoe'nin yakıt tüketiminin çok düşük olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tam rakam olarak bilmiyorum ama yaklaşık bu bahsettiğim 135-150 kilometre arasındaki mesafeyi 3 TL gibi bir rakama kat edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok iyi bir değer. Tabi buraya kadar her şey çok güzel ama eklemem gereken bir nokta var. O da Zoe'nin pilleri için her ay 59 euro ödemek zorunda olduğunuz gerçeği. Renault Zoe, şehir içindeki günlük kullanım beklentilerinizi eksiksiz bir şekilde karşılayacak özelliklere sahip. Ancak ülkemizde şarj istasyonlarının yeteri kadar yaygınlaşmamış olması ve pillere her ay kira bedeli ödeme fikri ne yazık ki Zoe'nin albenisini biraz da olsa azaltıyor. Ama yine de Zoe bence gerçekten iyi bir seçenek. Görüşmek üzere.